Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz psikiyatri uzman doktor Reha Soylu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reha hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, Bizler çok deyiz teşekkürler. Hocam sorumuza başlayalım isterseniz. Evet. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir, sebepleri nelerdir diye böyle bir başlasak. Bu genetik bir kökeni olan, olduğu zaman da tüm kardeşleri ilgilendiren, ondan sonraki nesilleri ilgilendiren bir semptomlar topluluğu. En baş semptom, en önemli semptomu da odaklanma bozukluğu. Yani dikkatini bir yere veremiyor ya da verse bile geçici oluyor bu. Bunun gibi daha 17 tane daha semptomum var. Çok fazla bilinmezdir ama. Altına çizmesi gereken en önemli ikinci semptom da organize olma olayı. Bu tür insanlar çok hayatlarının ileri dönemlerinde, lise, üniversite, yüksek lisans derken organize olamadıkları zaman işte o performansı gösteremiyorlar. Bunun yanında bir sürü daha semptom var dedik. İşte 16 tane daha kaldı. İşte duygulanım değişiklikleri olabilir, impulsif hareketler olabilir, yerinde duramama olabilir, hiperaktif hareket. Peki hocam bu yetişkinlerde de görülebilen bir durum, çocuklarda da görülen bir durum ama genelde çocuklarınki çok konuşuluyor ama erişkinlerde görülen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aynı mı, semptom olarak farklılık gösteriyor mu? Bayağı. Zaten ben yetişkin psikiyatrisiyle uğraştığım için erişkin psikiyatrisini, özellikle ergenlikten sonraki hastalarımıza yardımcı oluyorum. Burada en büyük değişiklik o kıpır kıpır olan çocuk, yani yerinde durmayan, tabiri caizse ağaçlara, duvarlara tırmanan, hiç böyle hiperaktif çocuklar. Ergenlikten sonra bu geçiyor. Bu şeye dönüşüyor, iç huzursuzluğa dönüşüyor. Onun için bu yetişkinlik çağında bu insanlar sürekli böyle bir anksiyeteyle, bir huzursuzlukla onunla yaşıyorlar. Yani fazla zorlanmaya gelemiyorlar, fazla sırada bekleyemiyorlar, böyle impulsif oluyorlar. Bu tür insanları hepimiz yollarda, yani trafikte çok görürüz mesela. Evet. Çok impulsif bir şekilde yani küfür edebilirler, kornaya basarlar, sağdan soldan giderler. Yani onun için hiperaktif olan tarafı çocuklukta iç huzursuzluğuna dönüşüyor. Şekil değişiyor değil mi? Tedavi edilmek için yetişkinde şekil değişiyor. Genel olarak da çabucak şunu söyleyebilirim. Şöyle bir üçgen düşünelim. En üstte ADHD var, dikkat eksikliği var, hiperaktif bozukluğu. Şunun bir ucunda çocuklarda disleksi ve diskalkülü, yani okuma körlüğü ve toplama körlüğü, matematikte sorunları oluyor. Öbür ucunda da şey oluyor, daha çok böyle tikler, cildelatüre diye bir rahatsızlık ve aynı zamanda otizm. Bu üçgen ergenlikten sonra yetişkinliklere doğru tamamen değişmeye başlıyor. Yukarıdaki ADHD yerinde kalıyor, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Buraya şey geliyor, bu ayağın bir ucuna daha çok anksiyete, takıntılar, depresyon. Öbür tarafa da karakterle ilgili problemler, işte evlilik problemleri, iş problemleri falan. Bayağı bir değişik tablo ortaya çıkıyor yani. O hareketliliğin yerine başka bir şeylerle dolduruyor. Aynı şekilde, evet. Evet. Peki yetişkinlerdeki yaygınlık oranı nedir? Yani toplumdaki sıklığı nedir? Türkiye'de birazcık yurt dışındaydım, 30 yıl falan kaldı. Burada birkaç yıldır buradayım. Buradaki biraz durumlar değişik ama genel olarak dünya ortalamasına bakacak olursak orada da çok değişken. Mesela çocuklarda bu %7, %8, %9'lara kadar çıkabiliyor. Kız çocuklarını maalesef kimse görmüyor. Onlar sadece dikkat eksikliği olduğu için hiperaktif olmuyorlar onlar. Bu hatta bunların oranı 3 erkeğe karşılık 1 kız çocuğu olarak görülüyor. Bu yetişkinlikte artık değişmeye başlıyor biraz. Oran tamamen düşüyor. Bire yaklaşmaya başlıyor. Çünkü çoğu kronik psikiyatrik rahatsızlığı oluşuyor bunların yanında. Demin saydığım şeyler. Şimdi ama bana soracak olacaksanız, ben 25 yıldır uğraşıyorum bununla. Şöyle kabaca %9 diyecek olursak, tamam mı? Şu 5 tanesi genelde kız çocukları, genç kızlar ve kadınlar. Bunlar dikkat eksikliği var sadece. Hiperaktif olmadıkları için, impulsif davranmadıkları için. Bunları kimse görmez. Erişkinler için mi bunlar? Başından itibaren. Yani çocukluktan böyle başlıyor. Erişkinliğe geçiyoruz yani. Hepsi beraber konuşuyoruz şu anda. Bu 100 kişiden 5'ini kimse görmez, kız çocukları. Zaten çok ilginçtir. Onların çok dikkat eksikliği olduğu için hayatları boyu genelde şey yaparlar, yani televizyon karşısında otururlar, böyle heyecanlı programları takip ederler. Yani pek de bir şey kazanacaklarını düşünmüyorum ama heyecan peşinde koşarlar. Ama işte evlendikten sonra da işte kocalara gelmeden çoğu böyle yarım saat çabuk böyle ev işi, yemek vesaire yapıp hayatları böyle geçer. Yani aslında bu çok
Yani insan bunu kalbi dayanamaz yani böyle bir tabloya. Hepsinin kapasiteleri var ama onu kullanamıyorlar. Yani bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Sürekli bir şeyler, kafaları bir yerlerde. Günler, aylar, yıllar geçip gidiveriyor. İsterseniz bir tane de örnek de verebilirim. Eminim ki bunu bilmek isteyen çok kişi olacaktır. Tabii ki. İsim vermeden bir hastamdan gerçek bir örnek. İşte Avrupa'da bir şehirde 40 yaşında bir kadın, böyle uzun da bir şey, böyle sarışın, ondan sonra çok da sempatik birisi. Eşiyle beraber geldiler. O da, ve hiç gözümün önünden gitmesin. İnanılmazsınız, kadın tam 1 saat boyunca ağladı ya. Derdin ne? Bilmiyoruz. Ev hanımı, kocasının geliri var, problemleri yok, hiçbir dertleri yok. 1 saat ağlar mı insan? 1-2 ay sonra o geçti. Bir baktık bu bayağı başladı böyle konuşurken eller havada. Konudan konuya atlamıyor vesaire vesaire. Neyse artık dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu protokolüne göre tespit tanıya gittik ve ona ilaçlarını verdik uyarıcılarla. Ondan sonra burası çok ilginç, iyi dinleyin şimdi. Bir 6 ay sürüyor bunu stabilize etmek. Aradan birkaç yıl geçti, ben başka şehre gittim çalışmaya falan. İşte bu bir mail göndermiş bana birkaç yıl önce. Doktor söyle, ben sizden sonra işte verdiğiniz ilaçlara devam ettim ve okumaya karar verdim. Bak ev hanım. Evet. Ne okumuş? 4 yıllık şehir mimarisi okumuş ve 4 yılda bitirmiş. Süper. İsim vermeyeyim, gün Avrupa'nın büyük şehirlerinden bir tanesinde onun belediyesi de şehir mimarı olarak çalışıyor. Yani insanın ağlayası geliyor böyle bir şey duyunca. Düzeltilebilir bir durum diyebiliriz. Efendim? Düzeltilebilir bir durum ve sosyal hayatında, yaşam hayatında da güzel bir şekilde devam edebilir. Şey. İşte burada o semptomlardan bir tanesi organize olamamak demiştim ya. İşte o göze çarpıyor burada. Bu kadın yani kapasitesi olduğu halde yani kullanamadığı için ev hanımı oldu. Hiçbir şey yapmadı. Şimdi koskoca şehri organize ediyor. Evet, çok güzel. Evet. İnanılmaz bir şey değil mi? Yani işte ADHD'li genç kızlar ve kadınlar falan diyorum ya, dikkat eksikliği olan, onları kimse görmüyor. İşte burada psikiyatride işte bir yetersizlik görüyorsunuz. İlla yani hasta mı olman gerekir yani. Bunlar da kendi hallerinde yaşıyorlar ama çevreye zarar vermedikleri için vesaire gözükmüyorlar ve kimse bunları tedavi etmiyor. Peki hocam, şimdi bu ilaç tedavilerinde böyle insanlarda bir korku oluyor. Acaba bağımlılık yapar mı ya da farklı yan etkileri var mıdır? Bunlar için neler söyleyebilirsiniz ilaç tedavilerinde? Şimdi hemen söyleyeyim. Nedense bilmiyorum. Şu geçtiğimiz 2 yıl içinde 3000'den fazla ADHD hastasını tedavi etme imkanını buluyorum timimle beraber. Şimdi bunlardan dikkat eksikliği, bunun yanında da ikinci olarak da en çok gördüğümüz şey bağımlılık. Evet. Yani işte ne bileyim, işte sosyal çevresi iyi olanlar, iyi okullarda okuyanlar, annenin babanın desteği vesaire, onlar tabii ki onlardan uzak duruyor. Onlar anksiyeteli falan ama vesaire yani problemler çok büyük. Ama pırıl pırıl insanlar, inanın bana. Evet. Onların tedaviye ihtiyacı var. Hiç korkmaya gerek yok. Çünkü öyle bir şey ki bu. Yani psikiyatride belki de öbür bilim dallarında olduğu gibi özellikle psikiyatride ilacını veriyorsun. 1 saat sonra başka birisi yani. Çok teşekkürler değerli Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz psikiyatri uzman doktor Reha Soylu'ydu. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.